Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce İlhami de evlenince değişti diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri kaçırmamak için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Heyecanlı bir bölümün ardından Emir'e bir şey olup olmayacağı, Nursema'yı nelerin beklediği, Ömer ve Kıvılcım aşkında son durum derken yeni bölümde nelerin yaşanacağını merak etmeye başladık. Dizimiz bayram arası nedeniyle önümüzdeki hafta ekranlara gelmeyecek ve yeni bölümü bir sonraki hafta izleyeceğiz. Son sahnenin ardından Emir'e bir şey olup olmayacağı herkes tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Peki Emir'e bir şey olacak mı? Emir son bölümde kötü gidişatı toparlayamamış ve büyük bir batışla karşı karşıya gelmişti. En sonunda dayanamayan Emir kendi canına kıymak istedi. Burada Çimen'in feryat figanı oldukça duygusal bir sahneyi beraberinde getirdi ve final anında silah patladı. Doğal olarak herkesin aklına aynı soru geldi. Acaba Emir gerçekten vuruldu mu? Yoksa son anda vaz mı geçti? Ben açıkçası Emir'e bir şey olacağını düşünmüyorum. Bence Emir son anda bu karardan vazgeçecek ya da olay farklı bir şekilde sonuçlanacak. Çünkü Emir'in hikayesi henüz tamamlanmış gibi durmuyor. Tam tersine karakterin en dibe vurduğu bu dönemden sonra toparlanma sürecini izleyeceğimiz bir kapı açılıyor gibi. Burada Çimen her ne kadar çok korksa da eşi Emir'in yanında olacak ve ona vereceği destekle beraber Emir'in toparlanmasına yardımcı olacak. Zaten Çimen karakteri bu tarz kırılma anlarında geri çekilen değil, sevdiği insanı ayağa kaldırmaya çalışan biri olarak yazılıyor. Bundan dolayı yeni bölümde de Çimen'in Emir'i yalnız bırakmayacağını düşünüyorum. Ancak sadece sevgi yetmeyecek. Emir'in psikolojisi ciddi anlamda sarsılmış durumda. İnsanlardan kaçan, kendisini başarısız hisseden, her geçen gün daha da içine kapanan bir Emir izleyeceğiz gibi duruyor. Bu yüzden Çimen'in desteği çok kıymetli olsa da yaşananların etkisi bir anda geçmeyecek. Evlerini kaybeden Emir ve Çimen ise geçici bir sürede olsa Ünal ailesinin evine yerleşecek. İşte tam da burada dizinin tansiyonunu yükseltecek yeni bir dönem başlayacak. Çünkü bir yanda zaten kırılgan bir ruh halindeki Emir, diğer yanda düzenini korumaya çalışan Çimen, bir yanda da evin bitmek bilmeyen gerginliği olacak. Özellikle Salkım'la Çimen'i sık sık karşı karşıya getiren sahneler izleyeceğimizi düşünüyorum. Salkım'ın tavırları, imaları ve sürekli karşısındaki insanı küçümseyen dili Çimen'i daha da gerecek. Çimen de bir noktadan sonra sessiz kalmayacaktır. Böylece Ünal ailesinin evindeki kaos giderek artacak. Psikolojisi bozulan Emir bir de bu kaosun ortasında kalacak. Zaten ayakta durmakta zorlanan birinin bir de her gün gerilim yaşanan bir evin içinde bulunması toparlanmasını daha da zorlaştıracaktır. Bakalım Emir ve Çimen'in aşkı tüm bu yaşananların ardından toparlanabilecek mi? Bence bu ilişkinin önünde büyük bir sınav var. Şimdi gelelim Nursema'ya. Son bölümde Nursema ailesini evlerine iftara davet etmiş ve burada gergin sahneler izlemiştik. Özellikle Salkım'ın kırıcı konuşmaları ve devamında yaşanan aksilikler Nursema'yı oldukça zor bir durumun ortasında bırakmıştı. Zaten Nursema karakteri ne zaman biraz huzur bulacak desek mutlaka yeni bir sıkıntının içine çekiliyor. Bu yüzden son bölümde yaşananlar da izleyicinin sabrını taşıran detaylardan biri oldu. Açıkçası biz izleyiciler olarak Nursema'nın her evlendiğinde fakirleşmesinden gerçekten sıkıldık. Nursema'nın da İlhami'nin de bir işi var ve gayet kendi imkanlarıyla güzel bir hayat kurabilirler. Üstelik Nursema'nın pembeden ve kendi ailesinden kalan mirasını da unutmamak lazım. Yani ortada aslında sürekli yoksunluk yaşayacak bir tablo olmak zorunda değil. Buna rağmen hikaye sanki Nursema'yı her seferinde bir yokluk sınavının içine atıyor. Öte yandan İlhami'nin babasının son bölümde ayaklarını yıkamak için Nursema'dan bir leğen su istemesi ve İlhami'nin buna hiçbir şey dememesi de bizlerin sinirini ciddi anlamda bozdu. Çünkü İlhami evlenmeden önce Nursema'nın üzerine titreyen, onu düşündüğünü açıkça belli eden bir karakterdi. Şimdi ise biraz sorumsuz, biraz sessiz, biraz da işini yalnız bırakan birine dönüştü. En sinir bozucu tarafı da tam olarak bu. Çünkü ortada çok büyük laflar eden bir kötülük yok belki. Ama Nursema zor durumda kalırken İlhami'nin sesi çıkmıyor, eşinin yanında durmuyor, tavrını net koymuyor, sorunları büyümeden çözmeye çalışmıyor. Bu da ister istemez izleyicinin İlhami'ye olan bakışını değiştiriyor. Açık konuşmak gerekirse senaristler İlhami karakterini harcayacak gibi duruyor. Çünkü karakterin ilk çizilen haliyle şimdiki hali arasında belirgin bir fark oluşmaya başladı. Uzun zamandır Asil ve Nursema aşkı planlanıyor. Ancak Asil Nursema'nın nikahına yetişememiş ve Nursema İlhami ile evlenmişti.
Bu da hikayede yarım kalmış bir duygunun kapısını açık bıraktı. Şimdi Nursema'nın evlilikte yaşayacağı zorluklar devam ederse aklı yine Asil'e kayabilir. Hele ki İlhami böyle pasif, böyle sessiz ve böyle ilgisiz yazılmaya devam ederse Nursema'nın iç dünyasında yeni soru işaretleri oluşabilir. Çünkü insan sevildiğini, sahiplenildiğini ve değer gördüğünü hissetmek ister. Nursema ise şu an tam da bunu arıyor. Bu yüzden ilerleyen bölümlerde Nursema tekrar bir risk alıp Asil'le bilinmezliklerin olduğu bir yola girebilir. Burada izleyici düşünceleri önemli olacaktır. Sizce Nursema, İlhami ile evliliğine devam etmeli mi? Yoksa Asil'le yeni bir yola mı girmeli? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Şimdi gelelim Ömer Kıvılcım aşkında son duruma. Ömer ve Kıvılcım büyük bir ayrılığın ardından bebeklerin karışması skandalıyla bu sefer anne baba olarak tekrar bir araya gelmişlerdi ve son bölümle beraber aralarındaki sorunları çözmeye başladılar. Kıvılcım Ömer'e güvenini kaybetmişti ama şimdi yavaş yavaş tekrar ona güvenmeye başladı. Zaten bu ikili ilişkilerinde de kendi özel hayatlarında da hiçbir zaman kolay şeyler yaşamadı. Sürekli bir sınav, sürekli bir kırılma, sürekli bir araya gelip yeniden dağılma hali gördük. Ama ne olursa olsun yolları yine birbirine çıktı. Bu da aslında onların hikayesinin temelini oluşturuyor. Ben çok geçmeden aralarındaki romantik sahnelerin devam edeceğini ve çeşitli yakınlaşmalar izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü senaryo uzun bir gerilimden sonra bu ikiliyi biraz nefes aldıran, duygusal tarafı güçlü sahnelerle desteklemeye başladı. Özellikle güvenin yeniden inşa edilmesiyle beraber Ömer ve Kıvılcım arasında daha sıcak, daha samimi ve daha umut veren anlar görebiliriz. İzleyici de zaten bir süredir bu ikilinin sadece sorun yaşadığı değil, birbirine iyi geldiği sahneleri görmek istiyor. Öte yandan bir de Bade mevzusu var. Bade bir anda dizide gözükmemeye başladı. Bu da doğal olarak akıllarda soru işareti bıraktı. Psikolojisi bozuk, gözü dönmüş bir karakter olan Bade, Ömer'e kafayı takmıştı. Böyle bir karakterin hiçbir açıklama olmadan tamamen silinip gitmesi bana çok mümkün gelmiyor. Bundan dolayı ondan kolay bir şekilde vazgeçeceğini düşünmüyorum. Kaldı ki Bade ile ilgili herhangi bir veda haberini de görmedik. Bu yüzden ben hala bu bebeklerin karışma mevzusunda Bade'nin bir dahli olabileceğini düşünüyorum. Hatta ilerleyen bölümlerde tam her şey yoluna giriyor derken Bade'nin yeniden ortaya çıkıp dengeleri bozması şaşırtıcı olmaz. Kızılcık Şerbeti senaristleri izleyiciyi şok içinde bırakmayı seviyor. Bundan dolayı böyle bir gelişme yaşanırsa buna şaşırmamak lazım. Özellikle de Ömer ve Kıvılcım cephesinde huzurun kalıcı hale gelmeye başladığı bir noktada Bade'nin yeniden sahaya sürülmesi hikayeyi bir anda başka bir yere taşıyabilir. Çünkü böyle karakterler genelde sessizce kaybolmaz. Tam tersine en beklenmedik anda geri dönüp bütün düzeni bozar. Eğer bebeklerin karışması olayında gerçekten Bade'nin eli varsa bu durum sadece Ömer ve Kıvılcım'ı değil çevresindeki herkesi de sarsacaktır. Böyle bir gelişme olursa dizide yeni bir yüzleşme dalgası başlar ve uzun süre konuşulacak sahneler izleriz. O yüzden ben Bade defterinin tamamen kapanmadığını düşünüyorum.